Charlie Bisküvi kanalından herkese merhabalar. Temmuz ayının ilk haftası Ankara'da NATO toplantısı gündemiyle yoğun geçti. Türkiye bakımından önemli bir toplantıydı. Türkiye'nin NATO'daki yerinin Avrupa kamuoyuna, Amerikan kamuoyuna gösterilmesi ve dünyaya tabii gösterilmesi bakımından önemliydi bu. Burada Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilerin yoğunluğu ve Birleşik Devletler'in özellikle Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'la olan ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisinin gücü önemli bazı sonuçları gündeme getirdi. Türkiye kamuoyu bakımından da bu güzel bir gelişme olarak algılandı. Evet, yani genel olarak güzeldir. Türkiye çünkü çok hakikaten değerli, anlamlı, güçlü bir toplantı düzenledi burada. Her bakımdan A'dan Z'ye bunun içinde ciddi bir performans gösterildi. Şimdi önemli noktalardan bir tanesi Trump'ın burada vermiş olduğu sözler, işte katsayı yaptırımlarının kaldırılması, bunu bir ancak kongre kararıyla yapılması mümkün olabilir. İki, Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi, hani satın aldığı F-35'lerin teslim edilmesi bile engellenmişti biliyorsunuz. Bunların verilmesi. Şimdi katsayıyla F-35 meselesi birlikte belki ele alıyorlar ama bunda farklı yasalara tabi olan şeyler. Şimdi katsa bizim milli savunmamız bakımından önemli sonuçlar doğurdu. Çünkü Savunma Sanayi Başkanlığı'na yaptırım uygulandı. Türkiye'ye değil. Türkiye devletine değil. Biraz garip bir anlayış ama öyle bir arayol buldular. Türkiye devletine değil ama Savunma Sanayi Başkanlığı'na yaptırım uyguladılar. Türkiye ve Amerika'da, tabii Amerikan yönetiminde ondan sonra bu F-16 Blok 70'leri ve F-110 F-16 motorlarının çıkarılması için ayrı bir yöntem uyguladılar. İşte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı şirketler eliyle, Savunma Sanayi Başkanlığı eliyle değil, bu şirketler, yani bunların üzerinde çünkü yaptırım tehdidi yoktu. Onlar eliyle süreç yürütüldü, başka türlü mümkün değil. Ve şimdi burada anlaşılması gereken şey şu: başkan bunu kaldıracağız, yapacağız, edeceğiz dese bile bunlar başkanın kendi başına karar verebileceği şeyler değil. Kongrenin kararını gerektiren şeyler. Özellikle National Defense Authorization Act dedikleri bir 1960'lı yıllardan işte kalma bir federal yasa var. Bu bütçe yasası ile birlikte değerlendirilen bir düzenleme. Burada F-35 engeli bir hüküm olarak konuldu ve Türkiye'ye verilecek olan, neredeyse artık yani üzerine bayrak yapıştırılmış olan uçakların dahi engellenmesi bu şekilde sağlanmış oldu, verilmesinin. Aynı şeyler daha sonra F-16'lar içinde, Blok 70'ler içinde, F-110 motorları içinde söz konusu olabilir. Bir kere bunu bilelim. Hani bu bir hani kancayı atıyorsun, oltayı atıyorsun, daha sonra çekiştire çekiştire bu kullanılabiliyor. Burada tabii birisini suçlamak gibi bir niyetim yok ama tespit etmeye çalıştığımız bir şey var. Real politik açısından bakıldığı zaman Birleşik Devletler Başkanı bir kongre üyesi için önemli bir kimsedir. Ama başkandan daha önemli şeyler vardır. Bunların içinde de kendi siyasal finansmanını sağlayan lobiler gelir. Ve biz bugün biliyoruz ki Birleşik Devletler maalesef halkı egemenliğine, bağımsızlığına ve yasama organı üzerindeki etkisine bakıldığında 30-40 sene öncesine göre, 50 sene öncesine göre büyük bir e, sorun yaşamaktadır. Çünkü burada hem kongre üyeleri hem senatörler %70-80'den 90'a varan düzeylerde bu lobilerle birlikte çalışma mecburiyeti hissetmektedirler. Bunun aksi düşünülemez. Hani bu açıdan bakıldığı zaman şimdi Netanyahu'nun açıklaması var F-35'ler konusunda. İsrail lobisi %75 ile 90 civarında, 85 civarında bir etkisi var Senato'da. İkinci olarak Yunan lobisi var. İşte 30 civarında, diyelim ki %30'lar civarında bir etkisi var. İşte %10-15'te bir Ermeni lobisi etkisi var. Bunların satışı konusunda engel çıkarmayacağını düşünmek ve başkanın bunlar üzerinde çok ezici bir etkide bulunabileceğini düşünmek ne kadar mümkün olabilir? Buna bakacağız. Özellikle de Kasım ayında işte Amerika'da düzenlenecek olan yerel kongre seçimleri
Sonrasında başkan hem Temsilciler Meclisi'nde zaten kıl payı bir çoğunluğa dayanıyor Cumhuriyetçiler, hem de Senato'da daha da açık bir farkla çoğunluğu kaybedebilir başkanın partisi. Kaybetmese de aslında çok bir şey değişmez. Çünkü bu lobiler siyasi partilerin de üstünde belirleyici bir politik baskıya ve ağırlığa sahipler. Bu sadece politik bir ağırlık da değil, aynı zamanda bunlar kişisel düzeyde de her bir üye ve onun yakınları bakımından da etki eden araçlara sahipler. Bunlar kullanılıyor ve bu şekilde bir etkiye oluşturuyor. O bakımdan hani Trump'ın varlığı hiç mi önemli değildi? Önemli tabii. Trump'ın varlığı İsrail ve Yunanistan'ın Akdeniz'de Türkiye aleyhine sürdürdükleri politik çerçeveleme hareketini daha da ileri boyutlarda bir çatışma noktasına götürülmesine engel olabilecek bir faktördür diye düşünüyorum. Ne kadar sürer bu? Trump'ın varlığı süresince sürer diye düşünüyorum. 2,5 yıl var. Tabii çok büyük değişiklikler o 2,5 yılda olmazsa. Ama ondan sonra veya o süre içerisinde başka yöntemlerle bu aşılır mı? Yani Türkiye'nin bunlardan bir elbette korkusu olmayacak ama önemli bir faktör olarak da değerlendirilmesi gereken şeyler. Bizim S-400'leri vermemiz söz konusu olmadan, yani elimizden bunun egemenliğini, üzerindeki egemenliğimizi sona erdirmeden F-35'lerin verilmeyeceğine ilişkin hüküm var. Bu yasa hükmü dolayısıyla bizim S-400'leri şöyle yapalım demiyorum. Ama S-400'lerinde bazı tasarruflardan bahsediliyor. Katar'a gönderelim işte şu. Yani bunun NATO üssünde bir Adana'da, İncirlik'te bir depoya kapatılması ve kontrol edilmesi biçiminde bir yöntem uygulanabilir. Satışının söz konusu olabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü S-400'lerin de kendi Türkiye ile Rusya arasındaki satış akdinde, mukavelesinde mutlaka buna ilişkin bir hüküm vardır. Öyle kafaya göre herhangi bir devlete satamazsın bu teknolojileri. Hani böyle bir hüküm koyarlar. Ve bunları elden çıkarmak da F-35'lerin geleceğini hiçbir şekilde bize garanti etmeyecek. Onu da söyleyelim. Yani bu stratejik bir mesele, siyasal bir mesele ama hiçbir zaman sadece kişiler üzerinden çözülebilecek bir durum değil. Daha büyük bir çözüm gerekiyor. Sadece Türkiye ile ilgili de değil, Amerika'nın kendi içinde egemenliğini tekrar eline alması gerekiyor halkının. Ancak bu noktadan sonra bunlar anlamlı olarak düzeltilebilir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.